Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu akşam sizlerle birlikte yine güzel bir örnekle karşınızdayım. Öncelikle değer verip kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Her videoda yeni bir örnekle karşınızda olmaya çalışıyorum. Bu akşamki örneğimiz iki renkle uygulanacak harika bir örnek. Hem çok kolay hem de çok zarif duran bir model. Daha ince yünlerle çeyizlik yeleklerde ya da etol şallarda da uygulanabiliyor ama bu akşamki halini bebek yünleriyle birlikte iki renkli uygulayacağım. İster haroşa örgü, isterseniz benim gibi bu şekilde bir lastik örgüyle başlangıcınızı yapın. Bir tane örneğim için toplam 8 adet ilmek gerekli. 8'in katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna bir tane ilmek ekliyoruz örneği tamamlamak için. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. Lastik örgümüzü yaptıktan sonra hazırlık bir sırası yapacağız arkadaşlar. Toplam 4 sıra ön yüzden ve arka yüzden olacak şekilde 4 sıramızı düz ve ters olarak çalışacağız. Bu bir ön hazırlık olacak. Yani örneğe ait modeller değiller, sıralar değiller daha doğrusu. Yeni rengimizde lastikten sonra takıyoruz ve ön yüzden tüm ilmeklerimizi baştan sona düz olarak çalışıyoruz. Kafanız karışmasın diye burayı hazırlık sırası olarak çalışıyorum. Lastik örgümüzden sonra bu şekilde tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Tersine dönüyorum. Bir sırada tersinden tüm ilmekleri yine ters olarak çalışıyorum. Ben sizlerle birlikte bu arada 3 desen çalışacağım. Çünkü aradaki kesimleri özellikle acemi arkadaşlarıma göstermek istediğim için. Tekrar ön yüze geliyoruz. Bu 2 sıra oldu. Şimdi 3. sıra oluyor. Yine ön yüzden düz olarak ve daha sonra tersinden de yine bir sıra geliyoruz. Onu da ters olarak çalışıyoruz. Bu şekilde toplam 4 sıra bir hazırlık yapıyoruz. Bu 4 sıranın üzerine şu şekilde bakın. 4. sırama da dönüyorum ben. Dört adet sıramızın üzerine örneğimizi kurmaya başlayacağız. Haroşa örgüde buradaki ara boşluğu daha az oluyor. Eğer lastik örgü yapacaksanız burayı dilerseniz 2 sıra olarak da çalışabilirsiniz. Ama haroşa örgülerde mutlaka burayı düz örgü olarak 4 sıra yapın. Şimdi yine mavi olan ipimizle modelimizin birinci kurulum sırasını yapıyorum. Sıradaki 2 tane ilmeğimi kenar ilmeğimden sonra kesiyorum. Bildiğiniz arkadan alıp klasik bir kesim yapın. Eliniz nasıl alışıksa. Bir tane ilmek artırıp bir tane düz örüyorum. İkinci artırmamı yapıp ikinci düz ilmeğimi örüyorum. Üçüncü artırmam, üçüncü düz. Dördüncü artırmam, dördüncü düz ilmeğim. Beşinci artırmamı yapıp beşinci düz ilmeğimi örüyorum. Ve 6. ilmeğimi artırdıktan sonra arkadaşlar sıradaki şu şekilde bakın 3 adet ilmeğimi alıyorum. Üçünü birlikte kesiyorum. İlk desenimizi bitirdik. Devam ediyoruz bakın. Bir artırdım, bir tane düz ördüm. İkinciyi artırdım, ikinci düzümü örüyorum. Üçüncüyü artırdım, üçüncü düzüm. Dördüncü ilmeğimi arttırdım, dördüncü düzüm. Beşinci ilmeğimi arttırdım, beşinci düzüm. Altıncı ilmeği artırdıktan sonra sıradaki 3 adet ilmeğimizi birlikte alıp kesiyoruz. Desen aralarında başlarken 2 kesimle başladık. Fakat ortalardaki kesimlerimiz üçlü gruplar halinde ilerliyor. Son desene geliyorum. Yine birinci artırmam, birinci düzüm. İkinci artırmam, ikinci düz ilmeğim. Üçüncü artırmam, üçüncü düzüm. Dördüncü artırmam, dördüncü düzüm. Beşinci artırmam,
Beşinci düz ilmeğim. 6. artırmadan sonra bakın en sona geldiğimizde başlangıçta olduğu gibi sonlarda ikişer adet ilmeği birlikte alıp kesiyoruz ve böylelikle birinci kurulum sıramızı ön yüzden oluşturuyoruz. Örneğimin ikinci sırasına tersine dönüyorum. Yine aynı rengimle devam ediyorum. Ön yüzde bir diş haroşa boyu oluşmasını istediğim için burada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz ki ön yüzde düz, arka yüzde düz ördük. Ön yüzde bir diş haroşa boyumuz ortaya bu şekilde çıkıyor. İkinci sıramızdayız. Örneğin tersindeyiz ve tüm ilmeklerimizi baştan sona düz olarak örüyoruz. İlk 4 sıramız hazırlıktı. Orayı saymıyoruz. Daha sonra kesmeli artırmalı sıramız birinci sıramız oluyor. Tersindeki de ikinci sıramız oluyor. Tamamını düz örgü olarak örüyorum. Artırma ilmekleri ve normal ilmekler dahil. Şöyle hızlıca ördüm. En son kenar ilmeğimle beraber ikinci sıramı tamamladım. Örneğin 3. kurulum sırasında bu bir diş haroşa boyu çıktıktan sonra kullanacağınız bir sonraki renge geçiş yapıyorsunuz. Benim burada beyaz bağlı, o yüzden beyazla devam edeceğim. Örneğimin 3. sırasında rengimizi değiştiriyoruz. Kenar ilmeğimi örerek aldım. Kenar ilmeğimden sonra artık hep bu şekilde ilerleyecek örneğimiz. 2 ilmeği birlikte alıyorum ve düz olarak kesiyorum. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet düz örüyorum. Bakın sıradaki kesim yaptığım ilmeğimi görüyorsunuz. Şuradan hem önünden hem de arkasından birer tane ilmeği alarak 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Hep aynı noktalarda kesimimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane düz ilmek örüyorum. Yeniden bakın aynı noktada 3 adet ilmeğimi birlikte kesiyorum. Ortada kalan ilmeğin sağından ve solundan birer ilmekleri dahil edip üçlü kesimimizi yapıyoruz. Yeniden 9 adet düz örüyoruz 3. desenimiz için. Örneğimiz devam etseydi 9 düzden sonra 3 ilmek kesecektik. Fakat en sona geldiğimiz için burada 2 ilmeği birlikte alıp kesiyoruz. Böylelikle örneğimizin 3. sırasını yeni rengimizde takarak oluşturuyoruz. Tersinde bir işlem yapmıyorum. Baştan sona tüm ilmeklerimi ters olarak çalışacağım. Onu da şöyle kısaca göstereyim. Zaten işlem yapılan bir tek ikinci sırası. O da ön yüzde bir diş haroşa boyu çıkması için düz olarak örüyoruz. Geriye kalan 2 sıramız oluyor tersinde. Toplam 6 sıradan oluşan bir model. 4. ve 6. sıramız bu şekilde ters olarak örülüyor. Geldik 5. sıramıza, ön yüze. Yine beyaz olan rengimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Devam ediyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine bakın kesilen ilmeğin önünden ve arkasından birer ilmek alıp üçünü birlikte kesiyorum. Ve ikinci desene başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine 7 ilmek örüp 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Devam ediyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek örüyorum ve 2 ilmeği birlikte kesiyorum.
Devamında kenar ilmeğimi de örüp sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Buraya kadar 6. sıramızda tüm ilmekleri ters ördükten sonra bir tane modelimi bitirmiş oluyorum. Buradaki ajurlu ve haraşo modelimiz, 2 sırada kesme modelimiz, sıramız tamamlanmış oluyor. Buradan itibaren yeniden aynı beyaz rengimizde birinci kurulum sırasını yapıyoruz. Onu da sizlere yapacağım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi birlikte alıp kesiyorum. Ne yapmıştık arkadaşlar? Bir artırıp bir düz ördük. İkinciyi artırdım, ikinci düzüm. Üçüncüyü artırdım, üçüncü düzüm. Dördüncüyü artırdım, dördüncü düzüm. Beşinciyi artırdım, beşinci düzüm. 6. artırmadan sonra bakın kesim yerine geldik. Görüyorsunuz hangi ilmeklerin kesilmesi gerektiğini. 3 ilmeği birlikte alıp kestim. Birinci sırayı tekrar ediyoruz. Yine aynı rengimizle devam ediyoruz. Bir artırdım, bir düz ördüm. İkinciyi artırdım, ikinci düzüm. Üçüncüyü artırdım, üçüncü düzüm. 4, dördüncü düz, beşinciyi artırdım. Beşinci düz, 6. artırmadan sonra 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. Buradan artık hata yapıp yapmadığınızı anlarsınız. Hani arada ilmek atıp atmadığınızda buradaki sayınız eksilir. O yüzden ona dikkat edin. Yine artırıp ilmeklerimi örüyorum. En son 6. artırmadan sonra son 2 ilmeği birlikte kesip birinci sırayı yine beyaz rengimizle devam ettiriyoruz. Yeni rengimizi haroşomuzu oluşturduktan sonra geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada beyaz olan ipimle haroşomu oluşturacağım. İkinci sıramı tekrar edeceğim. Yine tüm ilmekleri bakın bu şekilde tersinden hepsini düz olarak öreceğim ki ön yüzde bu ajurlu sıramızda bir diş haroşo boyu oluşsun. Buradaki bir diş haroşa boyumuzu tamamladık mı yeni renge geçiş yapıyoruz. Yani burada daha fazla renkler çalışacaksanız haroşa sırasından sonra yani örneğin 3. sırasında yeni renge takıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben tersini de tamamladım. Bakın beyazla yine haroşa bölümümü oluşturdum. 3. sırayı da mavi ipimle tekrar ediyorum. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte keseceğiz ama önce kenar ilmeğimi de öreyim ki rengi değişsin, kafanız karışmasın. Kenar ilmeğimizden sonra her ilmeği 2 ilmeği keserek örmeye başlıyoruz. 2 ilmeği birlikte kestikten sonra 3. sıramızda diğer kesim yerine kadar toplam 9 tane düz örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 adet düz ilmeği ördükten sonra bakın kesilen ilmeğin önünde ve arkasında birer ilmek olacak. Üçünü birlikte kesiyorum. Tekrar 9 tane düz öreceğim ve yine üçlü kesim yapacağım. Tekrar 9 tane örüp daha sonra en sona geldiğimizde ikili kesim yapacağız. Bu şekilde örneği istediğiniz renklerde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben de tamamen bitmiş parçasıyla sizlere geldim. Burada 2 renkli olarak yine beyaz ve lila tonunu kullandım. Altına haroşa örgüyü yaptım arkadaşlar. Yine başlangıçta size gösterdiğim gibi 4 sıra düz olarak ördüm. Benim haroşalarım normalde ters örgüden oluşuyor. Ön yüzden ilmeğinizi taktığınızda arada bir boşluk oluyor. O yüzden benim gibi ören arkadaşlarım varsa eğer haroşa örgüyü ters örgüden yapanlarınız varsa haroşanızın son lastik sırasını arka taraftan düz olarak örün. O zaman yeni rengi taktığınızda arada ayrım olmuyor ve görüntü bakın bu şekilde oluyor. Başlangıçtaki ilk renge bakarsanız daha net bir şekilde anlarsınız. Çok kolay ve her kalınlıkta bir yüne çok yakışan bir model. Benim de en sevdiğim örneklerden bir tanesidir. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.